Merhaba Dünya Örgü Eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu böğürtlene benzeyen güzel ve şirin modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bebek örgülerinden kendinize örgülere varana kadar bütün örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı da gayet kolay olan bir çalışma. Arkası da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Önü de bu şekilde olan bir çalışma. Modelimi yaparken Kartopu'nun Melenge Wool isimli şöyle yünlü ve yumuşacık bir ipini kullandım arkadaşlarım. Kullandığım şişlerim 4,5 milim idi. Bunu elinizin ayarına göre, elinize göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Şimdi biraz daha kalın olan şöyle Alize'nin Superlana Maxi isimli ipiyle anlatmak istiyorum sizlere. Kullanacağım şişlerim 5 milim olacak arkadaşlar. 4 ve katları artı 2 tane fazladan ilmek atacağız. Yeni başlayan arkadaşlarım için önce şu yapacağımız projeye göre şu ipi ayarlamanız gerekiyor. Büyüklüğünü. Eğer çok büyük bir şey başlayacaksanız bunu biraz daha fazla bırakın arkadaşlar. Sonra sıkıntı yaşamayın. Şöyle tutuyorum. Bakın. Burayı bilen arkadaşlarım geçebilir. Şu şekilde aldım. İlmek toplamaya başlıyorum şu şekilde. 4 4 4 en son 2 tane fazladan ilmek atacağız arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli anlatmak için bunu düzden örüyorum arkadaşlar. Daha sonra gelen ilmeği ise tersten devam ediyorum. Modelimizin ön kısmı burası oluyor. İpimizi öne alıyoruz ve bakın şurasından giriş yaparak şöyle alıp devam ediyoruz. Ters örgü örüyoruz. Lastik yapmanıza ayrıyeten gerek yok. Şimdi arkaya geçtiğimizde kenar ilmeğini yine ben takıyorum arkadaşlar. Giderken örüyorum. Şöyle aldım, ördüm. Şu birinci olan yerimden giriş yapıyorum. Bakın şu şekilde alarak içinden çıkartıyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum bu şekilde ve tekrar aynı yere giriş yapıp bir daha alıyorum arkadaşlar. Yani 3 tane ilmeği çıkartmış oluyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Ve bu üçünü gelen 3 tanesini 3 tane arttırdığım için birlikte tersten şu şekilde örüyorum arkadaşlar. Sonra yine gelen ilmeği içerisinden giriş yapıyorum. 1 aldım, üzerine aldım. 2 ve 3. 3 tane artırım yaptım. Şimdi gelen üçü de birlikte alarak kesiyorum. Bu kesme işlemini tersten yapıyoruz arkadaşlar. Düz olan ilmeğime geldim. Yine alıyorum. Bu şekilde üzerine aldım. Bu şekilde ve tekrar alıyorum. Gelen 3 ilmeği yine tersten kesiyorum. Kenar ilmeğini taktım. Bakın böyle tomurcuk tomurcuk böğürtlen gibi duran bir model elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım öne geçtik. Yine kenar ilmeğini şöyle alırsanız daha düzgün duruyor. Bu üçünü topladığımız ilmeğimize geldik. Giriş yaptım. Yine aynı şekilde bakın aldım içerisinden. Üzerine aldım. Tekrar bir tane daha ve 3 tane ilmeği çıkartmış oldum. Sonra gelen 3 ilmeği az önce arttırmış olduğumuz 3 ilmeği yine şöyle alarak üçünü birlikte tersten örüyorum. Sonra yine aynı bu şekilde aldım, üzerine alıyorum. Tekrar bir tane daha arttırım yapıyorum. Ve gelen üçünü yine tersten
birlikte örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğini taktım gördüğünüz gibi. Evet, şimdi geçiyorum arkaya. Bütün ilmeklerimi bu şekilde düzden alarak örüyorum. Bu öndeki yerlerden arkadaşlarım, bakın şu şekilde girerseniz daha güzel duruyor. Şöyle aldım ve hepsini düz olarak, yani ipimiz arkada bir şekilde örüyoruz. Geçtik öne. Önde de bütün ilmekleri tersten, yani ipimizi öne alıyoruz ve bakın şuralardaki yerlerimizden giriş yapıp bu şekilde alarak örüyoruz. Şimdi arkaya geldiğimizde ilk sıramıza geri dönmüş olduk. Aynı orada ne yaptıysak yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ilk ilmeği şu şekilde aldım, tekrar aldım üzerine ve içinden geçiriyorum, üçledim. Öne aldım ipimi, üçünü birlikte alıyorum, tersten kesiyorum arkadaşlar. Şöyle öne gelen düz ilmeği yine bu şekilde aldım, tekrar alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Öne geldiğimizde yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bunu aldık. Tekrar üzerine alıp arttırımımızı yapıyoruz. Bakın şöyle tomurcuk tomurcuk, küçük küçük yerler elde ettik arkadaşlar. Şöyle üçünü birlikte tersten örüyorum. Önüme geleni tekrar arttırım yapıyorum. Tekrar üçünü birlikte örüyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. Tam olarak anlaşılsın arkadaşlar.
Evet arkadaşlarım, bakın böylelikle modelimiz tamamen ortaya çıkmış oldu. Şöyle yakından göstereyim. Arkası da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ön arkalı da kullanılabilecek ama ön tarafı tabii ki de daha güzel. Böylelikle modelimizin yapımının sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.